Bir taksi şoförü dikkatli olmasaydı bu son tarihinin en soğukkanlı cinayeti asla aydınlanmayacaktı. 27 Mayıs 2023, 23 yaşındaki Jeong Yo-jung elinde ağır bir valizle ıssız bir ormana gitmek için bir taksi durduruyor. Hedefine varıp karanlıkta gözden kaybolsa da durumdan şüphelenen taksi şoförü bölgeden ayrılmadı. 15 dakika sonra Jeong tekrar belirdi ve eve dönmek istediğini belirtti. Şoför kadını bıraktıktan sonra hemen polisi aradı. Olay yerine giden ekipler ormanın derinliklerinde sadece bu sonun değil, tüm Güney Kore'yi dehşete düşürecek korkunç manzarayla karşılaştılar. Bu işlediği suçların soğukkanlılığıyla Güney Kore'yi sarsan psikopat Jeong Yo-jung'un hikayesidir. Busan, Güney Kore'nin güneybatısında yer alan ikinci büyük şehri, huzurlu bir yaşam sürdüğü deniz kıyısında bir cennet gibidir. Sakinleri dingin bir hayat sürerdi. Ama bu cennette 23 yaşındaki Yo-jung yaşıyordu. Ancak o her zaman çok içine kapanık ve yalnız bir hayat sürüyordu. Günleri ders çalışarak ve dedesine bakarak geçiyordu. Geceleri ise tüm vaktini gerçek suçları araştırmaya, suç belgelerine, polisiye programlara, katillerin psikolojisini detaylandıran kitaplara ve suç dünyasına dair hayal edebileceğiniz her şeye adıyordu. Morbid'de olan bu tutkusuna basit bir eğlencenin ötesine geçmeye başlamıştı. Bu durum bir fantaziye dönüştü. Bir seri katil olmayı hayal ediyordu. Hakkında TV programları yapıldığını, kitaplar ve belgeseller yazıldığını düşünüyordu. Busan'ın en çok aranan suçlusu olmak için adeta ders çalışıyordu. Ve nihayet bu yılın Mayıs ayında rüyalarının peşine gitmeye ve kusursuz cinayeti planlamaya karar verdi. Yaklaşık 3 ayını bir ceset nasıl parçalayacağını, çözülmemiş suçları, online kromolojiyi ve adli tıp teknolojilerini inceleyerek geçirdi. Jong'un daha önce hiçbir sabıka kaydı yoktu. Kalabalığın içindeki sıradan bir insan gibiydi. Eğer kurbanı tamamen yabancı biri ise kimsenin onu bu suçla ilişkilendiremeyeceğini biliyordu. Bu yüzden özel bir ders uygulaması kullanarak rastgele kurbanlar aramaya başladı. Güney Kore'deki akademik yarışın yarattığı yoğun baskı, özel ders uygulamalarını gençler arasında vazgeçilmez bir hale getirdi. Jeong için bu platformlar kusursuz kurbanı seçebileceği birer av sahasına dönüştürdü. Haftalarca kendini ek ders arayışındaki bir lise öğrencisinin annesi olarak tanıttı. 50'den fazla öğretmenle temas kurarak titiz bir eleme yaptı. En sonunda yalnız yaşayan, dersleri kendi evinde veren 26 yaşındaki genç bir kadını hedef seçti. Kayıtlarda ismi geçmese de çevredekiler tarafından öğrencilerine son derece ilgili, mesleğine tutkuyla bağlı, yardımsever kişiliğiyle tanınan bu öğretmen sadece işini iyi yapan bir eğitimciydi. Aynı zamanda empati yeteneği de yüksek bir insandı. Kurban, Jeong'un yalnız mı yaşıyorsun sorusuna muhtemelen hiçbir art niyet taşımamıştı. Aksine karşısındakinin dil pratiği yaparken başkalarının kendisinin duymasından çekinen utangaç bir öğrenci sanmış olmalıydı. Genç öğretmen bu durumu anlayarak 2 gün sonrasına bir deneme dersi verdi. Kendi evinin güvenliğinde bir eğitim seansı planladığını düşünüyordu. Ama aslında fark etmeden kendi hayatına mal olacak o karanlık daveti gerçekleştirmişti. 26 Mayıs 2023. Saat yaklaşık 16 sularında Jong, internetten satın aldığı bir okul üniformasını giymiş halde öğretmenin dairesine yürürken güvenlik kameralarında görüldü. Kısa boyu ve genç görünüm sayesinde kolayca bir lise öğrencisi gibi davranabiliyordu. Hatta daha çok Koreli öğrenci stiline benzemek için birkaç gün önceden saçlarını daha da kısa kestirmişti. Saat 17.34'te Jeong daireye ulaştı ve öğretmen tarafından karşılandı. Kapısında o genç ve sempatik kızı gören öğretmen, Jeong'in gerçek niyetini hayal bile edemezdi. Jeong daireye girdi ve kısa bir sohbetin ardından tuvaleti kullanması gerektiğini söyledi. Öğretmen yolu tarif etti. Aslında tuvalete gitmek, evde başka birinin olup olmadığını kontrol etmek için sadece bir bahaneydi. Evde yalnız olduklarından emin olduktan sonra üniformasında sakladığı mutfak bıçağını çıkardı. Salondaki öğretmene doğru koştu. Onu hazırlıksız yakaladı. Boynundan ve göğsünden 100'den fazla kez bıçakladı. Kurbanın ellerindeki bazı kesikler kendini korumaya çalıştığını gösteriyordu. Ama sonuçta yapabileceği hiçbir şey kalmamıştı. Öğretmen nefes almayı bıraktıktan sonra bile Jeong şiddetle saldırmaya devam etti.
Zhuang öğretmenini öldürdükten 1 saat sonra daireden çıktı. Üzerinde kurbanın kıyafetleri vardı. Sanki onun kimliğine bürünmüş gibiydi. Çeşitli süpermarketlere giderken görüldü. Kameralar onu çöp torbaları, temizlik malzemeleri, testereler ve kurbanın cesedini parçalayıp atmak için kullanacağı bazı bıçaklar alırken kaydetti. Yeni eşyalarla kurbanın evine geri döndü ve cesedi parçalamaya başladı. Kimlik tespitini zorlaştırmak ve parmak izlerini yok etmek için bayağı çaba sarf etti. 27 Mayıs günü gece yarısı sularında Jeong Buson'dan 12 kilometre uzaklıktaki ormana doğru gitmek üzere taksiye bindi. Dairesinden son kez çıkarken yanında içinde ceset parçaları olan bavul da götürüyordu. Taksi şoförü onu gördüğünde hemen yardım teklif etti. Çünkü sürüklediği bavul kadının harcadığı çabadan anlaşıldığı üzere çok ağır görünüyordu. Ancak şoför için garip olan kadının bu teklifi reddetmesiydi. Şoför bu duruma şaşırdı ama yapabileceği pek bir şey yoktu. Yolculuk sırasında onunla konuşmaya çalıştı. Fakat kadın normal yanıtlar vermiyordu. Sadece adresi söylemiş, şoförün sorularını ise evet veya hayır diyerek geçiştirmişti. Ormanın yakınındaki ıssız bir yere geldiklerinde şoförden arabayı durdurmasını istedi. Ücreti ödedi ve ağaçların gölgeleri arasında kaybolarak ormanın derinliklerine doğru ilerledi. Şoför bu durumdan şüphelenmişti ve otoyolda bir tur daha atmaya karar verdi. Yaklaşık 15-20 dakika sonra kadın çalıların arasından geri geldiğini gördü. Hala bavul taşıyordu. Ancak bu sefer bavul taşıma şeklinden sanki içindeki bir şeyden kurtulmuşçasına bavulun öncesine göre daha hafif olduğu anlaşılıyordu. Kadın tekrar işaret yaparak sadece kendisi ve büyük babasının yaşadığı evine geri dönmek için araca bindi. Müfettişler Jonggun'un bindiği kişinin aynı taksi şoförü olduğunu fark etmediğine inanıyordu. Şoför durumdan şüphelendi ve saat 15 sularında polisle irtibata geçerek genç bir kadının ormanın yakınında bir şey attığını bildirdi ve evinde inceleme fikrini verdi. Dedektifler hemen Jonggun evine ulaştı. Busan nispeten sakin bir şehirdir. Bu nedenle müfettişler taksi şoföründen gelen bilgiyi öncelikli olarak ele aldılar. Sorgular sırasında bavulu incelemek istediler. Bavulun üzerinde kırmızı lekelerin nedenini sorduklarında Jeong muayen döneminde olduğunu ve bavulda sürüklerken lekelenmiş olabileceğini iddia etti. Ancak polisler buna inanmadı ve sorgulamaya devam etti. Kadın yaptıklarının keşfedebileceğini hiç hayal etmediği için krize girmeye başladı. Sonunda bayıldı ve polisler onu hastaneye götürdü. Hastanede yapılan incelemelerde Jeong'un kan kaybı yaşamadığını, valizdeki kanın kendisine ait olmadığı kesinleştirildi. Köşeye sıkıştığını anlayan Jeong, zihnindeki karanlığı ele veren ürpertici bir yalana başladı. Yeni doğum yaptığını, bebeğinden kurtulmak istediğini iddia etti. İfadesine göre bebeği valize koyup ormana bırakmıştı ve bunun bir şekilde işlerin yoluna koyacağına inanıyordu. Polisler durumu netleştirmek için acil bir ultrason randevusu aldılar. Eş zamanlı olarak ormanda diğer ekipler arama yapıyordu ama çevreye saçılmış insan uzuvlarını çoktan teşhis etmişlerdi. Sorgu odasına alınan Jeong bir avukat talep etmek yerine doğrudan kurbanın adını sayıklamaya başladı. Anlattığı senaryoya göre İngilizce dersi için daireye gittiğinde kapıya aralık bulmuş ve içeri girdiğinde hayatının en büyük şokuyla karşılaşmıştı. Genç öğretmen yerde cansız yatıyordu ve başında kimliği belirsiz bir adam bekliyordu. Jeong'un iddiasına göre bu gizemli şahıs kapıyı üzerine kilitlemiş, cesetten kurtulmasına yardım ederse canını bağışlayacağını ve kurbanın kimliğe bürünmesine izin vereceğini söyleyerek onu tehdit etmişti. Dedektifler bu tutarsız ve hayal ürünü hikayenin mantık sınırlarını zorladığını kendisine açıkça belirtti. Jeong köşeye sıkışınca hikayesini yine değiştirdi. Kurbanın kendisini lise öğrencisi sandığını ancak ders verecek kadar yetkin olmadığını iddia etti. Müfredatın üzerine çıkan tartışmanın büyümesiyle kendi güvenliğinden endişe ettiğini ve kadını meşru müdafaa amacıyla öldürdüğünü öne sürdü. Bu sırada müfettişler Jeong'u büyüten büyük babasını emniyete çağırdı. Torununun böyle bir vahşi suç işleyebileceğine inanmak istemeyen yaşlı adamın dünyası başına yıkıldı. Ancak önüne konulan somut kanıtlar elinde büyüttüğü çocuğun
genç bir öğretmenin hayatına son verdiği gerçeğini inkar edilemez şekilde kanıtlıyordu. Sorgucular dürüst bir cevap alamayınca büyük babayı içeri aldılar. Yaşlı adam torunuyla yüz yüze geldiğinde gözyaşları içinde sadece gerçeği söylemesi için ona yalvardı. Ya büyük babasına duyduğu sevgiden ya da kaçış yolu bulamadığından Jeong sonunda itiraf etti. True crime türünde kitaplara, haberlere ve suç dünyasına saplantılı bir tutkuyu beslediğini, bir cinayet vakasının tam merkezinde olmanın nasıl bir his olduğunu merak ettiğini açıkladı. Ancak bu deneyimi bir müfettişin analitik bakışıyla değil, bir katilin soğukkanlı gözlerinden bizzat yaşamak istemişti. Yargılama süresince Jeong, olay anında halüsinasyonlar gördüğünü iddia ederek ceza indirim talep etti. Ancak savcılar cinayetin titizlikle planladığını kanıtlayan verilerle bu savunmayı çürüterek idam cezası istedi. 24 Kasım 2023'te Jeong müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Hakim, bu vahşetin toplumda herkes her an nedensizce kurban olabilir korkusunu ve derin güvensizliği tetiklediğini vurguladı. Taksi şoförünün sezgileri olmasaydı, katilin ceza almadan kurtulabileceği veya yeni kurbanlar arayabileceği gerçeği mahkeme kayıtlarına geçti. Şu an tecrit altında olan Jeong, işlediği suçlardan dolayı hala en ufak bir pişmanlık belirtisi göstermiyor ve göstermedi. Eğer taksi şoförü o gece o içindeki huzursuz sese kulak vermeseydi, Jeong muhtemelen yeni bir kurban arıyor olacaktı. Bu vaka toplumun güven duygusuna vurulmuş en ağır darbelerden biri olarak tarihe geçti. Bu vaka hakkında düşünceleriniz neler? Bir merak uğruna işlenen bu cinayet engellenebilir miydi? Yorumlarda tartışalım. Bu tarz derinlemesine araştırmalar ve gerçek suç dosyaları için kanalıma abone olun, bildirimleri açın ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki dosyada görüşmek üzere.